Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videodaki misafirimiz Thorin Meşe Kalkan. Bunu bir orijinal haliyle söylemek istiyorum çünkü çok havalı bir telaffuzu olunca. Thorin Oakenshield. Oakenshield acayip havalı bir şey yani bence eğer bir savaşçıysanız arkadan gelen böyle bir takmatta gerçekten insanı çok havaya sokacak bir detay. Evet, bir Erebor cücesi tanıyacağız. Bir soylu cüce tanıyacağız. Kraliyet ailesinden bir karakter. Yalnız bu noktada şunu göreceğiz. Hobbit ve Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yazım farklarına çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum ben Thorin'in. Çünkü bu tür bir ana karakter eğer Hobbit'te değil de Yüzüklerin Efendisi'nde geçiyor olsaydı biraz sonra duyacağımız detaylar olduklarının en az 4-5 katı olacakken fark edeceğiz ki Thorin hakkındaki bilgi, detaylar aslında bir romanın ana kahramanına yetecek kadar değil. Ama yine de tabii kendisiyle ilgili ilginç şeyler öğreneceğiz, bakacağız. Hemen başlayalım isterim. Nasıl başlayalım? 2746. yılında 3. çağın Erebor'da doğan bir cüceden bahsediyoruz. Kendisi dediğim gibi Hobbit kitabının kahramanı, baş kahramanı. Train 2'nin oğlu, Frerin ve Dis'in abisi, Kili ve Filin'in amcası. Tuor'un da torunu. Aynı zamanda ikinci Thorin. Ondan önce bir Thorin daha var. Böyle bir künyesi var kendisine ait. İşte 2746. yılında doğduk. 2770. yılında 3. çağın Smaug Erebor'u biliyorsunuz ele geçiriyor ve genç taht varislerinden biri olan Thorin bir anda evsiz kalıyor. O lüks hayat, o keyif, belki de o anki o şaşa bayağı bir geride kalıyor. Evsiz kaldığı bu dönemde çok ciddi şekilde tecrübe kazanıyor. Birçok işle uğraşıyor. Kraliyet ailesinden veya en azından soylu bir aileden gelen bir cücenin yapmayacağı birçok işi yapıyor. Basit ayak işlerinden tutun da kendisini tecrübelendirecek diğer birçok hayat deneyimine kadar imza atıyor. Bunlarla haşır neşir oluyor ve kendisini ciddi anlamda geliştiriyor Thorin. Daha sonra 2779. yılında 3. çağın Azanulbizar o ünlü savaşta Moria'nın batı kapısındaki o cüce güçlerinden bir kolordu veya bir grubun başında görüyoruz. Çıkarken çömez olan bu cüce tekrar geri geldiğinde savaşmak için artık bir komutan, bir otorite, saygı gösterilen gerçekten iyi bir savaşçı. Aynı zamanda akıllı ve kendini yetiştirmiş bir karakterden bahsediyoruz. Savaşta oyunlu detayı hemen burada aktaralım. O vakte kadar Thorin olarak geçen, ikinci Thorin olarak geçen karakterimiz o savaş sırasında yerde bulduğu bir meşe parçası, odunu artık her neyse onunla kendisini savunup o kadar iyi savaşıyor ki savaş bittiği vakit cücelerin o muhteşem büyük sayıdaki kayıplarına ve o yüzüne rağmen kendisine bu meşe kalkan eklentisi geliyor ve Thorin meşe kalkan olarak biliyoruz artık kendisini. Bu noktada da aslında çıkıştan geri dönüşe kadar yaptığı bazı işlerde ne kadar tecrübe kazandığını ve ne kadar olgunlaştığını görüyoruz. Karşılığında da kendisine bir takma, lakap artık nasıl adlandırırsanız belki de savaşta kazanılmış bir ünvan. Her şekil bakılabilecek bir isim ekliyor arkasına isminin. Bu şekilde başlamak istedim. Şimdi daha detaylı inceleyeceğiz Thorin'i. Evet, şimdi genel olarak kişiliğiyle ilgili bazı şeylere bakacağız. Çünkü dediğim gibi yaşadığı şeyler birçok tecrübenin sonucunda ortaya çıkan bazı noktalar var. Zaten sonrasında o Azanulbizar Savaşı'nda birçok önemli lideri kaybediyorlar ve o sekansın içinde yavaş yavaş üste doğru kendi kendine çıkıyor ama öyle çok işte ne bileyim bir Gandalf gibi şöyleydi, işte ne bileyim bir Aragorn gibi geçmişi böyleydi gibi bazı detayları göremiyoruz Thorin'de.
Ama bildiğimiz bir şey var. Akıllı, cesur, kendisini bilgi açısından da eğitmiş bir cüceden bahsediyoruz. Sadece savaşçı kimliğiyle değil, sosyal hayattaki, o sosyal statüdeki olgunluğu veya yorumlarıyla da belli bir pozisyonu kendisi için ayırıyor. Ancak tabii ki birçok cüce gibi kendisine de bazı sıkıntılı noktalar var. Nedir bunlar? Kinci. Yani o kinciliği atamıyor üzerinden bir şekilde oluyor ve zaman zaman belki de bu artık hani kendisini yetiştirmesinden dolayı ortaya çıkan bir sonuç, inatçılığı var. İkna edemiyorsunuz. Aldığı karar yanlış gibi gözükse dahi size dinlemiyor. Bildiğini okuyan bir karakteri var. Gerçi inatçılığa baktığımızda cücelere çok uzak bir özellik değil bu. Ama Thorin'de bu tam böyle oturmuş, tadına varmış halde bulunuyor bu özellik. Genel yapı itibariyle o soylu olmasının getirdiği avantajları aslında çok fazla bastırarak insanlara gösteren bir karakter değil. Bunu daha çok dostlarıyla veya işte o o maceradaki mesela diğer 12 cüceyle gayet güzel paylaşan bir karakterden bahsediyoruz. Yani öyle bir ben soyluyum işte ne yaparsam yaparım değil de daha çok karakteri kişiliğiyle o ağırlığı hissettiren bir Thorin var karşımızda. O açıdan da bir cüce için aslına bakarsanız değişik bir otorite sağlama şekli olduğunu görüyoruz. Sonuçta kendisi dediğim gibi belli bir eğitim, belli bir birikimden geliyor. Babasıyla dedesini kaybediş şekilleri son derece trajik. O yüzden de orklara karşı aynı Aragorn gibi bir garez durumu var Thorin'de de. Zaten biliyorsunuz cücelerin kendilerine düşman yaratmakta çok zorlanmadığını da hikayenin detaylarından gayet net olarak biliyoruz. Klasik cüce sıkıntıları mevcut. Altın, mücevher, bu tür şeylere takıntılıyız. Hoşumuza gidiyor ve onları arzuluyoruz. Burada bir de ekstradan Arkenstone veya Arken taşı dediğimiz arkadaşa da ciddi bir düşkünlüğü var o mücevhere. Niye? Çünkü onun Erebor'u temsil ettiğine ve aile yadigarı olduğuna inanıyor. O yüzden de ona karşı yine çok ciddi bir takıntıya sahip. Onu ele geçirme konusunda, onu elinde tutma konusunda çok ciddi bir sıkıntısı var. Özellikle filmde bunu hani iyi yansıtıldığını düşünüyorum ben. O kontrolü kaybetme anları, işte o kontrolden gerçekten çıktığı hissedilen dakikaları çok iyi yansıtmışlardı. Tabi oradaki oyunculuğun da büyük etkisi olduğunu burada söylemekte fayda görüyorum. Onun dışında çok fazla gerçekten biraz evvel dediğim gibi yani bir ana karakter için aslına bakarsanız şu an başta ve burada verdiğimiz detaylar, şimdi dediğim gibi diğerleriyle karşılaştığınızda bir Legolas'ın, yine tekrarlıyorum yani bir Gandalf'ın, Aragorn'un detaylarıyla karşılaştığımızda çok az ama bu noktada değerlendirmemiz gereken tekrar Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi arasındaki fark, hani birinin gerçekten çok ciddi anlamda bir çocuk hikayesi olması, diğerinin ise artık Tolkien'in böyle hani en son noktada artık alın bunu yapabiliyorum dediği bir eser yani çok fark var arada. Yani dediğim gibi Thorin eğer Yüzüklerin Efendisi'nde o Mithril'i veren karakter olarak Gandalf tarafından şöyle bir hani saliselik bir vurgulanmayla, adı geçmiyor tabii hani ama birinden o Mithril'i aldığını söylerken Gandalf aldığı karakterler bunlar. Orada böyle bir alıntı gibi bir durum var. Onun yerine o hikayenin içinde geçseydi Thorin şu an neler anlatıyorduk kim bilir. Ancak Hobbit'in yazılış şekli itibariyle genel çerçevesi doğduğu işte aile fertleri ne zaman çıktı Erebor'dan ne zaman girdi Erebor'ayla bitiyor birazcık. Kendisi 5 ordunun savaşı sırasında ölüyor ne yazık ki. 23 Kasım'ı gösteriyor tarih ve 2941. yılındayız 3. çağın. Kendisi o sırada tabi Erebor'u Ozan'ın ejderhayı öldürmesi, Smaug'u öldürmesi var. Artık Erebor'un içinde ve gittikçe o kontrolü kaybettiği dakikalardan bahsediyoruz. Dain'le haberleşiyor, onu çağırıyor işte vermemek üzere. Erebor da ciddi bir inat gösteriyor yine klasik özelliği olarak. O dakikalardayız bu savaş patladığında. Kendisi de zaten savaşa katılma konusunda ilk başta çok gönüllü değil açıkçası. Kendi ırkı dahi
savaş alanında olduğu halde Thorin o savaşa katılmaya ilk başta çok da gönüllü olmuyor açıkçası. Ancak savaşın artık böyle tam kızıştığı noktada biraz kendine gelmeye başlıyor karakterimiz ve o Erebor'un zenginlikler içinde buldukları zırhlarla baştan aşağı kuşanmış şekilde çıkıyor diğer cücelerle beraber şehirden. Ve ork ordusunu, o orklardan, yarasardan ve orklardan oluşan karanlık tarafın ordusuna ciddi bir hızlı bir giriş yapıyor savaş ortamında ve o zaman o grubun da yöneticisi Bolg bu arada. Bunu da belirtelim, filmle farklılık gösterebilir. Azog'un oğlu olan karakterden bahsediyoruz. Onun yakın korumalarının olduğu bölgeye kadar gayet başarılı bir şekilde gidiyor ancak o korumaları geçemiyor ve burada birçok ölümcül yara alıyor aslında. Kili ve Fili de onu korumaya çalışırlarken savaş alanında ölüyorlar. Tam savaşın seyri biraz böyle karanlık tarafa dönmeye başladığı anda da klasik hikayecik ama kartallar geliyor. Yanlarında özellikle Beorn da var. Beorn savaş alanına o alışılagelmiş dev, iri cüsseli adam halinde değil, o bildiğimiz devasa ayı formunda iniyor. Etrafı açıyor, Thorin'i yaralı olduğu yerden alıyor, kurtarıyor ve daha garanti bir yere götürüyor. Ancak yaralarından dolayı Thorin savaşın sonunu görüyor ama daha sonraki gün doğumuna şahit olamıyor. Ne demiştik? 23 Kasım 2941 yılında ne yazık ki Thorin Orta Dünya'daki hikayesini tamamlıyor bir şekilde. Şimdi bu noktada değerli bir karakterden bahsediyoruz ama dediğim gibi yani gerçekten detay çok az. Yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İşte demircilik yapmış, bulaşıkçılık yapmış, askerde işte ne bileyim çavuşmuş filan. Ne koyarsanız koyun. Ancak gittiği bir yer yok. Çok ciddi bir detay yok. Niye? Çünkü zaten yazılmış olan kitap bu kadar bir şey. Yani o kadar da detayı var işte sonuçta. Yazım sırasında bazı şeyler var ama bunları daha önceki videolarda anlatmıştım. Umarım oradan hatırlayanlar vardır. Genel olarak Thorin Meşe Kalkanı'nın hikayesi bu kadar. Kullandığı silahlar klasik, oraya girelim isterim. Cüce silahları nedir? Balta, kılıç, ok kullanıyor. Orcrist biliyoruz trollerin mağarasında buluyor. O dakikadan sonra kullanmaya başlıyor. Ancak Thranduil ile esir düştüklerinde bu emaneti geri alıyor elfler. Ancak savaşın sonunda ölünce Thranduil onun cenaze töreninde hem kılıcın, Orcrist'in hem de Arkenstone'un onunla beraber kalması gerektiğini düşünerek onunla beraber defnediyor bu iki objeyi de. O açıdan da Thranduil'in de savaş sonunda aynı Thorin gibi karaktersel bazı değişiklikler yaşadığını söylemek mümkün. Biliyorsunuz kendisi de savaşın sonunda artık son nefesini vermeye yaklaşırken Bilbo'ya ciddi barış mesajları, ciddi pişmanlık mesajları veren bir karakter. Genel olarak Thorin hikayemiz bu kadar. Bir de etimolojisine girelim. Völuspa'dan, o eski Norse şiirinden geliyor ismi. Thorin orada da bir cücenin adı bu arada. Tolkien'in klasik hani İskandinav sagalarından, hikayelerinden etkilenmesinin bir karşılığı. Şimdi ürünümüze geçeceğiz. Ürünümüzü inceleyeceğiz. Onunla da ilgili değişik yorumlarım olacak. Videomuzun son bölümünde ürünümüzü inceleyeceğiz. Ancak dikkatinizi çekmiştir. Kendisini Hobbit üçlemesinde canlandıran oyuncu olan Richard Armitage'a oldukça benzeyen bir heykelden bahsediyoruz. Bu yüzden de ben daha önceki projelerde bir Thorin Oakenshield'ı seslendirenler grubu, bunlar tabii oynayanlar değil. Onları da araya almak gerektiğini düşündüm. 1968 yılında BBC'nin bir radyo dramatizasyonu var. Burada kendisini John Justin seslendiriyor. Daha sonra 1977 yılına geliyoruz. Orada Rankin Bass Hobbit animasyonunda kendisini Hans Conried seslendiriyor yine. Ve seneler 1979'u gösterirken Mind's Eye bir tiyatro oluşumu bu. Burada da Tom Lewis kendisini seslendiren karakterler. Richard Armitage'dan önce birkaç tane daha Thorin olmuş görülen.
çok görmek isterdim aslında, ayrı vaka. Şimdi ürünümüze geçelim. 2014 yılında Vetal Workshop etiketiyle piyasaya çıkmış bir üründen bahsediyoruz. Kendisi ilginç bir şekilde herhangi bir limite sahip değil. Bu seri çok ilginç bir seri bu açıdan. Niye? Çünkü bir seri o grubun heykellerini çıkarttı Vetal Workshop cücelerin. Mesela o seride Bombur limitli bir heykel ama Thorin değil. İlginç. Bilmiyorum ne düşünüyordu bu hareketin arkasında ama herhalde karakter onların arasında daha sivrildiği için onu limitsiz yaparken hani alınmayacağını düşündükleri karakterleri limitlendirerek değer kazandırmak istemiş olabilirler diyorum. 1/6 ölçekli bir heykel. 1/6 ölçekli heykel ancak küçük bir heykel. Yani 26 santimlik bir boyu var. Bu serinin bence en büyük sorunu da zaten bu küçük halleriydi. Sonuçta fiyat olarak diğer alternatiflerden eksik değiller ama görüntü ve hacim olarak oldukça eksikti bu seri. Hemen hemen bütün cüceleri de çıkarttılar. Hepsini çıkarttılar. Scott Spencer heykeltıraşımız. İyi bir işçilik çıkarttığını söylemek mümkün. Benim bir tek itirazım var bu noktada. Kılıcı tutuşu, o vücut dili bana göre biraz fazla animasyonvari diyeyim. Yani böyle bir uzak doğulu bir karaktermiş gibi kılıçlı hareketleri. Yani böyle o cücelerin bu alışageldiğimiz tavrı, vücut dili yok bu heykelde. Ancak detaylar tabii yine inanılmaz. Hani kaftanın o alttaki işlemeleri, çizmesi, işte o pis havayı katmak için verdikleri leke değerleri falan inanılmaz tabii. Her zamanki bir işçilik 10 numara. Kılıcın üzerindeki o elf işlemeleri, sakalı, saçı, işte o vücudun, değil mi, o kolların hareketleri falan, anatomisi 10 numara. O konuda hiçbir itirazımız yok. Birçok detay var yine heykelimizde. Bir tek yine benim bir itirazım var. Kılıcın kılıfı, kınını arkada nasıl durduğuna dair çok ciddi bir detay vermemişler. Daha böyle yapıştırılmış gibi duruyor. En büyük rahatsızlıklarımdan biri bu benim bu heykelle ilgili ama onun dışında baktığımızda gerçekten bu da çok ciddi jestlere, çok ciddi detaylara sahip bir heykel. Heykelin detayları çok, özellikle çizmelerinde o kürk post detayları, onların o deriyle sarılması, o çizmenin önündeki zırhlı bölüm, oradaki detaylar çok güzel. Kemeri, içindeki yine zırhı, onun üzerindeki o kayış yapısı falan çok güzel detaylandırılmış. Saçlarının örgüleri, onları tutan o demir parçalar, yüzükleri, kol zırhları, bunlar gerçekten çok güzel işlenmiş. Dediğim gibi kaftan çok detaylı bir kere. 10 numara. Yüz ifadesi gerçekten hem oynayan oyuncuya çok benziyor hem de ifade olarak çok başarılı bir yüz ifadesi var. Kılıcın üzerindeki işlemeler, tutuşu, duruşu, her şeyi bir tek dediğim gibi kılıcın açısı ve vücudun duruşu biraz fazla uzak doğulu. Yani böyle daha orada gördüğümüz bir savaş duruşu bu. Benim kendi adıma bir itirazım da yine kılıcı tutuş hali aslında o orta çağ manuskriptlerinde gördüğünüz o kılıç dövüşlerinde savunma, yani refleks, o parry dedikleri, önce bloklama sonra hücuma kalktığınız pozisyon, yani biri atak yaptığında durduğunuz bir pozisyonda duruyor şu an heykel. O açıdan ilginç. Renk değişik, yani bu serinin en ilginç renkli heykeli. Ayrıca genel olarak da mavi, yeşilimsi mavi çok fazla kullanılmayan bir ton heykellerde. O açıdan da ilginç. Dediğim gibi kaftanın arkasındaki o lekeler çok başarılı. Bir tek sorunum tekrar yine kılıcın sırtına sanki yapıştırılmış gibi duruyor olması. Ben çok isterdim ki dıştan dönen birkaç kayış olsun, o havayı diğerlerindeki bir yakalasın, o saçının arkasındaki o iki ucun toplanıp arkadaki o bağlanma detayını belki kılıcın kılıfına da verseydik daha bir havalı olurdu diye düşünüyorum kendi açımdan, ama total olarak baktığımda gerçekten yine başarıyla çalışılmış bir heykelden bahsediyoruz burada. Renk detayları, renk dağılımı yine güzel bir heykel. Alışılmış bir renk değil burada kullanılan.
Ancak havasına, heykelin geneline baktığımızda oldukça uyumlu, süper detaylı, çok güzel bir heykel karşımızdaki yine. Her zaman Veta'nın yaptığı işlerin birçoğunda olduğu gibi son derece başarılı detayları olan, son derece sağlam yapılı, güzel bir heykelden bahsediyoruz şu an. Sonuç olarak sağlam bir karakterin sağlam işçiliği olan bir ürünü karşımızdaki. Biraz evvel gibi Veta'nın işçilik kalitesi burada da çok net görülüyor. Güzel bir heykel, hoş bir heykel. Ayrıca hani filmi baz aldığımızı düşündüğümüzde koleksiyon değeri olan, koleksiyon içinde olması gereken bir heykelden bahsediyoruz. Bence güzel. Ben beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Belli yakındığım yanları var ama genele baktığım vakit iyi bir heykel olduğunu söylemek zorundayım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Smeagol'ın evinden herkese hoşça kalın derken neyi hatırlatıyoruz? Kanala üye olmayı lütfen unutmayın. Videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoların altını yorumlarla coşturmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.